Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni merak eden arkadaşlarım, teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bugün sizinle arkadaşlar midye çanta çalışacağım. Sayfamda biliyorsunuz bir mini boy, bir de büyük boy midye çantam var. Şimdi de midi boy, yani 8 midyeden oluşan çantayı yapacağım. Yaparken de size çekmek istedim. Çünkü bu çantanın boyutu da çok soruluyor. Bu ara boy arkadaşlar. Mini değil, büyük değil ama gayet içi oldukça eşya alan ara boy bir midye çanta. Şimdi burada arkadaşlar şöyle kağıt ipim var ve şöyle görüyorsunuz, çok kalın değil, çok da ince değil. Çile olarak alıyorum ben. 3,5 milim tığım var. İşte ilmek belirteçlerim var. Bir de arkadaşlar şöyle ayrıyetten 2 parça kağıdım var. Bunu şimdi taban yaparken arada yürüteceğiz. Şimdi ben tabanda 2 kat ip yürütüyorum arkadaşlar. Taban bunu bana soruyorsunuz. Hani taban yürütmesek ne olur? Yürütmeseniz de olur. Keçe de koyabilirsiniz yaptıktan sonra. Ama ben tabanın daha sağlam ve sert durmasını istediğim için bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar çantamızın yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce de küçük bir ricam olacak sizden. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açın. Video yüklendiği zaman haberdar olursunuz. Ben de tabii emek veriyoruz. Hani onun karşılığını almak için o beğeni butonlarınız, yorumlarınız, bir emoji koymanız bile beni mutlu ediyor açıkçası. Bana soru sormak istiyorsanız arkadaşlar Instagram sayfam var. O da Edda Tasarım. Şuraya bir yere bırakırım. Oradan sorarsanız orada daha aktifim. Geri dönüş daha hızlı olabilir. Oradan da yöneltebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geçebiliriz yapımına. Şimdi 30 adet zincir çekeceğim. Şimdi bu çantanın tabanı 24-25 santim gibi olacak. Bunun için şöyle 30 adet zincir çekiyorum. Bakın. 2, bir kilit zincirim var. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 20, 21, 22, 23, 8, 29, 30. Bakın şimdi arkadaşlar 30 tane zincir çektim. Bu şimdi bunun santimi olarak size vereceğim. Şimdi şuradan sıfırdan başlıyorum. Bakın. Bu yaklaşık 17 santim. Evet, 16 santim gibi hesap edin. Kilit zincirimiz de var. 16-17 santim civarı bir zincir çekiyoruz. Bu da burada 30 adete denk geliyor. Tabanımız da 24 santim olacağı için bitmiş hali 24-25 santim arası. 4 santim bu taraftan düşünün. 4 santim de bu taraftan, hani uzayacak şekilde 24-25 santimi bulur. Şimdi arkadaşlar zincirimizi çektik. Şimdi araya ip koyacağız arkadaşlar. İplerimizi dediğim gibi ben 2 kat koyuyorum. Siz tek de koyabilirsiniz. Hiç de koymayabilirsiniz. İpiniz kalınsa tek de koyabilirsiniz. Hatta benim ipim kalınmış. Ben de şimdi tek koyacağım. Yani ipiniz çok ince ise 2 kat yapabilirsiniz. Şimdi yürüttüğüm ip biraz daha kalın, bakın, ördüğümden. O yüzden tek kat koyacağım. Şimdi arkadaşlar burayı bakın, ipimi şöyle aldım. Ve önde gelen sık iğnenin şöyle araya. Önde gelen sık iğnenin içine batıyorum. Bakın bir sık iğne yaptım. Şimdi bütün zincirlerimi içine batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde. Bütün bu sık iğnelerin içine batıp zincirlerimi, birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar, sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sonuncuya geldik. Şimdi buraya da bir tanesini şöyle yapalım.
Şimdi arkadaşlar buraya 3 tane aynı battığımız noktaya 3 tane sık iğne yapacağız. Bununla birlikte. Şimdi normalde ben takmıyorum ama hani ilk kez yapanlar olacağı için. Şimdi şuraya bir tane bakın ilmek belirleyici taktım. Şimdi aynı noktaya 2 tane daha sık iğne. Bu ipimi de yürütüyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Şimdi bakın şurada sık iğnelerin bu kanatlar kaldı. Tek kanatları karşılıklı gelecek şekilde karşı tarafa da sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şimdi şuradan azıcık keseceğim. Şimdi bakın sık iğnelerim. Şimdi bütün buradaki sık iğnelerin şu kanatları bakın şuralara sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda burada da tekrar bir üçlü arttırmamız olacak buradaki gibi. Evet arkadaşlar bakın burada da sıra sonuna geldim. Şimdi sıra sonunda şurada sonuncu sık iğnem var. Şimdi buraya batıyorum. Buraya da aynı uçtaki gibi 3 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bakın buraya da 3 tane sık iğne yapacağım. Şimdi bir tanesini yaptım. Buraya da bir ilmek belirleyici takalım. Şimdi burada başa ve diğer uçlara takıyorum. Bakın burada da uca taktım. Burada da. Çünkü zaten artışları hep bu taraflarda yapacağız. Takılı olan yerlerde. Şimdi birini yaptım. Aynı boşluğa bir tane daha. 2. Şimdi arkadaşlar burada bir tane var görüyorsunuz. Ben genelde bu yöntemi kullanıyorum. Buradakini yok ediyorum. Nasıl yok ediyorum? Direkt üstüne bir sık iğne yapıyorum. Alttakinin üzerine gelecek şekilde bakın şöyle sık iğne yapacağım. Bunu yok ediyorum aşağıda. Şöyle netlemede. Evet yok ediyorum. Şimdi hemen yanda gelen bakın sık iğnenin tepesine batıp sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu şekilde karşı tarafa kadar arttırma noktasına gelene kadar sık iğnelerimizi tamamlayacağız. Yani buraya gelene kadar sık iğnemizi tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın geldim ilmek belirtecimin olduğu yere. Şimdi her bir sık iğnenin şurada 3 tane arttırmamız vardı. Tepesine ikişer kez batıp buradaki üçlü olan sık iğnemizi altıya çıkaracağız. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Hemen bir tane batıp ilmek belirleyicimizi takalım. Aramızda yani yeni başlayanlar varsa. Şimdi buraya takıyorum hemen. Şimdi aynı noktaya bir kez daha. Şimdi ikinciye geçiyorum. Buraya da aynı noktaya iki kez batıp çift sık iğne yapıyoruz. Benim ipim biraz sert arkadaşlar. Yandakine de şimdi batıyoruz. Buraya da ikişer tane. Yani aynı noktaya iki kez sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi hemen sık iğnelerimize devam ediyoruz. Hepsine birer tane ilmek beliricinin olduğu yerde de aynı şekilde buraya da arkadaşlar aynı şekilde çıkarıyoruz. Çift sık iğne, çift sık iğne, çift sık iğne 6 tane de buraya yapıyoruz. Aynı şekilde tekrar ilmek beliricimizi de burada ilkini yaptıktan sonra hemen buradaki gibi başına takıp buraya da 6 adet yani her birine ikişer kez batarak sık iğnemizi yapıp dönüp tekrar bu taraftaki ilmek belirleyicimize geçeceğiz. Buradaki artışı yapacağız. Dediğim gibi buradakinin aynısını buraya da yapıyoruz ve burada tekrar arttırım noktasına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada da aynı burada olduğu gibi çift arttırımlarımı yaptım. Bakın ilk başına ilmek belirleyicimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yani üçer tane olan sık iğnelerimi tepelerine ikişer kez batarak 6'ya çıkardım. Diğerlerini tek sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın diğer arttırım noktamıza tekrar geldik. Şimdi ipimizi yürütüyoruz tabi bu arada. Şimdi burada bakın ilmek belirleyicimiz vardı. Bunu şöyle çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift sırası. Şimdi burada ilk tekimi yapıyorum. Yani bir tekin tekini yapıyorum arkadaşlar. Hemen yapar yapmaz buraya bir ilmek belirleyicimi takıyorum. Bakın. Şimdi yanına bir adet çift.
Şimdi yanına bir adet tek, hemen yanına bir adet çift, hemen yanına bir adet tek, hemen yanına bir adet çift. Yani aynı noktaya 2 kez basıyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi buraya da hemen bir ilmek belici takıyorum. Dediğim gibi ben aslında takmıyorum. Bilenleriniz takmayabilir ama yeni öğrenenler için. Bakın arkadaşlar, iki ucu da şu şekilde oldu. Şimdi yan tarafta sık iğnelerin üzerine bir tane sık iğne gelecek şekilde yine sık iğnelerimizi yapacağız ve el ütüsü yapmayı unutmayın. Her sırada şöyle bir düzeltin. Şimdi burada da aynı şekilde arkadaşlar bunu çıkartıyoruz. İlmek belicimiz olduğu yere bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Aynı burada yaptığımız mantıkla arttırmalarımızı yapıyoruz. Burada tekrar diğer arttırım sırasına geleceğiz. Yani burada ne yapıyorsak zaten aynısını da bu tarafta yapıyoruz. Şimdi buraya kadar geleyim, tekrar anlatacağım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi buradaki arttırım yerime de geldim. Şöyle işaretimi çıkartıyorum. Bir tekimi yapıyorum. Bir tek bir çiftte sıradayız. Şimdi tekimi yaptıktan sonra hemen tutturalım. Şimdi bir tekimi yaptım. Şimdi yanına bir çift. Aynı şu aşağıdaki gibi arkadaşlar. Toplamda 5 tek bir çift olana kadar tabanımızı arttıracağız. Şimdi bir tane tek. Şimdi bir tane çift. Yanına bir tane tek ve sonuncu çiftimi yapıyorum. Ve sonuncu çiftim. Bakın şimdi bu çiftin son yaptığımız şöyle kanadında bir tane daha sık iğne takıyoruz. Pardon, ilmek belici takıyoruz. Şimdi buradaki amaç, size bir şey göstereceğim orada. Yoksa ben sadece bu tarafa takıyorum ve kendim artık alıştığım için tabanın kontrolünü yapabiliyorum belirleyici takmadan. Ama dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar da faydalansın diye taktım. Şimdi arkadaşlar sıradan şöyle sık iğnelerimi yapıyorum ve şu belirleyicimin olduğu yerde tekrar iki tek iki çift sırasında tekrar geçeceğiz burada. Şimdi arkadaşlar bakın, diğer arttırım noktama geldim. Şimdi burada iki tek bir çift sırasındayız. Burada iki teki buradan direkt başlarsak, bakın arkadaşlar, 1 2 tane tek yaparsak çift yine çiftin üstüne geliyor. Bu sefer de taban böyle oval gibi değil de şöyle köşeleri sivri duruyor. Onu istemediğim için şöyle bir yöntem yapıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar, buradan bunu çıkarıyoruz. Önce çiftimizi yapıyoruz. Bakın birinci çiftimi buraya yaptım. Çiftimi yaptıktan sonra şu ilk yaptığım çiftin tepesine şöyle yine batırıyorum. Şimdi iki tane tek yapıyorum arkadaşlar. 1 ve 2. Şimdi buraya bir çift yapıyorum. Çiftimi yapıyorum. Tekrar 1 2 tane tek ve çiftimi yapıyorum. Bakın. Bu sonuncu çiftimdi. Bakın, ikinci çiftim, bu da üçüncü çiftim ve iki tane tekimizi yapıyoruz. Bakın, bir. Şimdi bu ilmek belicimi buradan alıyorum. Ve ikinci. Şimdi bunu tekrar buraya tekime takıyorum. En son yaptığım iki tekin en sonuncusuna takıyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz şu, bakın sizin tabanınızın yamuk olup olmamasını gösteriyor. Şimdi bu böyle görünüyor ama bir dahaki sırada bu daha dengelenecek. Bakın. Şimdi daha çok dengelenecek. Her sırada tabanımızı dengeliyoruz. Bunun da yapmamızın sebebi, çantamızın tabanı eğri olursa çantanız eğri durur arkadaşlar. Bunu bana çok soruyorlar. Tabanda püf noktası bu. Tabanı yaparken mutlaka aşağılı yukarılı şeklinde tabanı eşitlemeniz gerekiyor. Yoksa en son mesela sırada yaparken şimdi göreceksiniz.
Böyle çok arada farklılık olursa eğrilik olur. Bakın ve el ütüsü yapıyoruz. Şu an gayet düzgün. Şimdi dediğim gibi aynı şekilde de arkadaşlar burada da arttırmamızı yapıyoruz. İlk önce çiftimize başlıyoruz. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Burada da 3 tek, bir çift yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın. Burada da aynı şekilde bir çiftle başladım. Şöyle bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde arttırmamı yaptım. Şimdi 3 tek, bir çift sırasına geldik. Burada da önce teklerimizi yapacağız. Burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Direkt bakın, burada çiftin üstünde koymuştuk ilk kanadına, biliyorsunuz, belirleyicimizi. Şimdi buraya ilk tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizin. Hemen yine tekrar aynı şekilde koyuyoruz. Bakın. Bir. Şöyle. 2. 3 tane tek. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. Bir çift. Şimdi tekrar 3 tane tek. Ve bir çift. Ve 3 tane tek. 1 2 ve 3. Şimdi bir tane de çift. Bakın, çiftimiz de burada ilmek belircimizin olduğu yere geliyor. Şimdi bir tane çift yaptık. Hemen çiftimizin son kanadına bunu bakın yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada ilmek belircimizi ilk başladığımız noktaya takıyoruz. Bakın burada. Yani bunu hani püf noktasını vereyim size. Şimdi bakın, bu böyle yamuk gibi görünebilir size. Ben şimdi size püf noktasını anlatacağım. Şimdi biri aşağıda, biri yukarıda görünüyor ama burada bizim baz almamız gereken bu çiftler aslında. Şimdi buraya takıyoruz ki sıramızın başı kaybolmasın. Ama aslında bakın, çiftimizin teki burada, teki de burada. Yani aslında eşit. Ben buraya takıyorum çünkü arttırmalarımız buradan başlıyor. Şaşırmayalım diye. Çünkü tekle başladık. Ama çiftlerimiz bakın şu an orantılı. Bakın, birinci çiftimiz şurada. Bakın 3 tekten sonra birinci çiftimiz, ikinci çiftimiz, üçüncü çiftimiz. Şöyle elimle tutayım, bakın. Gördünüz mü? Çiftlerimiz tam orantılı. Dediğim gibi burayı sıramızın başlangıcı olduğu için buraya takıyorum. Hani kaybolmasın diye. Bu ilmek belircisinden size göstermek için taktım. Şimdi aynı şekilde burada geri kalanları, sık iğnelerimizi yapıyoruz. Burada da ilmek belircimiz olduğu yere tekrar birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek, yani 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde aynı burada yaptığımız gibi burayı da arttırıyoruz ve 4 tek, bir çift sırasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burada da aynı şekilde arttırımlarımızı yaptık. Yani 3 tek, bir çift sıramızı buradaki şekilde aynı şekilde arttırıyoruz. Burada ne yapıyorsak burada da aynısını yapıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi 4 tek, bir çift sırasına geldik. Bakın arkadaşlar, işaret belirleyicim burada. Şimdi 4 tek, bir çift sırası, demin 2 tek, bir çift sırasına yaptığımız gibi ilk önce çiftten başlıyoruz. Burada ilk çiftimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, ilmek belircimizin oraya bir, hemen şöyle ilk yaptığımız sık iğneye belircimizi takalım. Bu yerimizin belli olması açısından, dediğim gibi arttırım noktalarına başlangıçlarda takıyoruz ki yerimiz kaybolmasın. Şimdi aynı noktaya bir tane daha çift yapıyorum. Bakın. Şimdi 4 tane tek. 1 2 3 ve 4 tane tekimiz var. Şimdi bir çiftimizi yapıyoruz. 1 2. Bu ikinci çiftimiz oldu arkadaşlar. Bir başta çift, bir ortada. Şimdi bir tane daha çift yapacağız. Şimdi tekrar 4 tane tek. 1 2 3. Bu da son tekimiz. Şimdi bir tane daha çift yapıyoruz. Bakın, 1, aynı noktaya 2. Bu da son çiftimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi 4 tekimizi de yapıyoruz. Bakın, 1 2 3. Bakın, zaten ilmek belircimiz de orada. 4 tane
Dördüncü tekimizi de yapıyoruz. Ve ilmek belircimi tekrar takıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı şekilde sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne geliyor. Burada da karşı sırada da aynı şekilde bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde ilmek belircimiz olduğu yerden başlıyoruz. Bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde aynı burada yaptığımız gibi burada da aynısını yapıp 5 tek bir çift sırasına geçeceğiz arkadaşlar. Sonra da zaten bir sırada sık iğne sıramız olacak. Hiç arttırım yapmadan son sıra onu yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi burada da aynı şekilde 4 tek bir çift sıramı tamamladım. Tekrar arttırım noktamıza geldik. Yani 5 tek bir çift son arttırmamız olacak bu. Şimdi 5 tek bir çiftten şöyle ilmek belircimi çıkarıyorum. Buraya 5 tekin ilk tekini yapıyorum arkadaşlar, bakın. Şöyle tutturayım yine ben. Şimdi burada önemli olan, dediğim gibi, bu çiftlerin orantılı olmaları. 3 tane çiftimiz var ya, bu çiftlerin orantılı olması önemli. Şimdi ikinci tekimi yapıyorum. Yanına üçüncü tekimi, yanına dördüncü tekimi, yanına beşinci tekimi yapıyorum. Bakın. Ve birinci çiftimi yapıyorum şimdi. Çiftim ne oldu? Yukarı kadar çıktı tekrar. Bu aşağıdaydı. Tekrar yukarıya çıktı. Bakın. İlk çiftim buraya çıktı. Buradaydı, buraya çıktı. Şimdi tekrar 5 tane tek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ikinci çiftimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar, çiftim ortaya geldi. Tam böyle ortada oldu, bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane çift. İkinci çiftim ve burada da üçüncü çiftim olacak. Şimdi birinci tekimi yapıyorum tekrar. İkinci tekimi yapıyorum. Üçüncü tekimi yapıyorum. Dördüncü tekimi yapıyorum. Bu da beşinci tekim. Ve gördüğünüz gibi işareticinin olduğu yere de üçüncü çiftim gelmiş oluyor. Şimdi üçüncü çiftim buraya geliyor arkadaşlar, bakın. Şimdi artık artırım yapmayacağım için, bakın, üçüncü çiftim burada. Artırım yapmayacağım için normal sık iğne döneceğim. Burada artık artırım yapmayacağım arkadaşlar. Ama bakın şimdi şöyle ne kadar güzel düzgün bir taban kenarı. Şimdi burada başlangıç noktamız, dediğim gibi, ama bizim baz almamız gereken yer çiftlerimiz. Bakın şurada, hatta çiftime de tutturayım bir tane, siz orantıyı anlayın. Şöyle şuradaki ilk çiftimin tepesine bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim. Gayet orantılı bu başlangıç noktamız. Burayı karıştırmayın. Önemli olan bu çiftlerin dengede olması. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı şekilde buraya geliyoruz. Burada da 5 tek bir çift sıramızı tamamlayıp tekrar buraya geldiğimizde burada da bir sıra hiç artırım yapmadan bir sırada sık iğne döneceğiz. Evet arkadaşlar, tabanımın örümü bitti. Bakın şöyle pot duruyor ama bu, merak etmeyin, ütülenince dümdüz olacak. Ben de biraz sıkı işlediğim için böyle görünüyor. Bakın hiçbir eğrilik yok. Şimdi arkadaşlar bakın, ilmek belircimin olaya geldim. Siz de anlaşılsın diye, bakın, bu çiftlerimin, iki çiftimin ucuna da ilmek belirci taktım. Eşit olduğunu görün diye. Bakın, birincisi burada, ikincisi ortada, üçüncüsü de bu tarafta arkadaşlar. Bakın ortasında ikinci çiftim, üçüncü çiftim de kenarda. Bakın şöyle. Burada da aynı şekilde birinci çiftim, ikinci çiftim ve üçüncü çiftim. Bakın. Gayet düzgün, muntazam. Şimdi arkadaşlar bunları çıkartabiliriz. Artık bunlarla işimiz yok. Şimdi bir sırada düz sık iğne yapacağız. Tabanımızı tamamlayacağız. Düz sık iğneden sonra da yürüttüğümüz ipi keseceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradan devam edelim. Şöyle alt kısma bir yere takayım onu. Bu başlangıç noktamız ama belirticimiz dursun. Şimdi hemen direkt buradan tekrar şöyle düz bir sık iğne dönüyoruz. Yani bütün sık iğnelerin tepesine birer kez batıp sık iğnemizi yapıp burada tekrar geleceğiz ve tabanımızı
ütüleyip öyle gelelim arkadaşlar. Mutlaka tabanınızı ütüleyin. Bu sırayı da geçtikten sonra altta yürüttüğümüz ipi kesiyoruz. Tabanımızı ütüleyip örnek kurulumuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar, tabanımı bitirdim ve ütüledim, bakın. Oldukça düzgün bir taban oldu. Dediğim gibi 5 tek bir çift sırasına kadar ördüm. Bir sırada hiç arttırım yapmadan tekrar sık iğne sırası döndüm. Olduğu gibi her birinin üzerine birer kez battım ve bir sık iğne yaparak arttırım yapmadan bir sırada sık iğne ördüm. Toplamda bakın arkadaşlar, bu bizim orta çizgimiz. Şimdi buradan bakın, şurada bölümümüz var. Buradan yukarıyı aşağı yanlar hep aynı sayıda olmak zorunda. Bunu sayın, ona göre sıralama yapın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra şuraya kadar. Buradan aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şu yanları da sayıyoruz. Bakın şurada orta çizginin üstünü şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani tabanımızın eşit olduğu sayılarla her taraftan, her yönden aynı. Şimdi burada arkadaşlar işaretleyicimi buraya koydum. Buraya niye koyuyorum? Bakın. Tamamen bir sıra sık iğnemde döndüm. Burada eğer biraz daha ileri gitseydik burası 9 sıra olacaktı. Yani şu uçta da, her uçta da arttırmalarımız var ama başlangıç arttırmamız burada, bakın. Şöyle dönüş yukarı. Burada arttırma yerimizi altına koydum ki belli olsun diye örneğimizi kurarken. Şimdi arkadaşlar ölçü vereceğim. Şimdi tabanım 23, bakın 24 santim oldu. Görüyor musunuz? Bu ölçülerle yaparsanız 24 santim, yani elinizin ipinizin ayarına göre 25 santim oynar. Şimdi bu da 10 santim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 10 santimde yüksekliği var. Şimdi arkadaşlar iki sırada sık iğne yapacağız. Üste örneği kurmadan, ama midye modeli arkadaşlar diğer videolarından da görmüşsünüzdür belki. Her bir midye modeli 12 sık iğneden oluşur. Yani 12 adet sık iğne bir midye modelini oluşturduğu için toplamda burada 8 adet midye ile oluşturduğumuz için şu şekilde olacak. 3 önde, 3 arkada, birer tane de yanlarda. 8 tane olacağı için 8 ile 12'yi çarpın. Size 96 sayısını verir. Yani 96 tane burada sık iğnemiz olması gerekiyor. Eğer yoksa ya da fazlaysa bu yapacağımız 2 sıra sık iğnede arttırım ya da eksiltme yapabiliriz. Şimdi burada sık iğnelerimizi sayıyoruz. Ondan sonra tekrar dediğim gibi herkeste hani ilme santim hesabı yapanlarda farklı olabilir. Saydıktan sonra o sayıya göre bu yapacağımız 2 sıra sık iğne sırasında eksikse arttırarak, fazlaysa eksilterek 96'ya getireceğiz. Evet arkadaşlar, ben saydım, benimki tam 96 adet geldi. Eğer siz de aynı sık iğnelerle yaparsanız sizin de muhtemelen zaten 96 tane ilmeğiniz olacak. Şimdi dediğim gibi şuradan tekrar devam edip burada bu arada ipimizi koparttık, yürüttüğümüz 2 sıra hiç arttırım yapmadan 2 sıra daha sık iğne yapacağız arkadaşlar. 96 ilmeğe getirdiysek. Ama şöyle diyeyim, eğer sizinki az olmuş olabilir. Az olduysa arkadaşlar orantılı bir şekilde arttırma yapın. Size tavsiyem ortalarda değil, köşelerde arttırım yapın. Çünkü köşeler biraz da gergin oluyor örneği koyarken ve dönüşleri yapabilirsiniz. Mesela 4 tane eksik var. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada, ikişer taneden arttırabilirsiniz. 3 tane mi var? O zaman dediğim gibi bir buraya, bir buraya, bir tane de ortaya koyabilirsiniz. Fazlaysa da bu sık iğne sıralarında eksiltebilirsiniz. Dediğim gibi 2 sıra sık iğneden sonra örneğimizi kuracağız. Evet arkadaşlar, 2 sıra sık iğnemi yaptım. Bakın şurada zaten belirleyicim vardı. Şimdi arkadaşlar örneği nasıl kuruyoruz? Şimdi dediğim gibi birer tane başlara, burada da 3 tane orta kısmında, toplamda 8 adet midyemiz olacak. Bu midi boy çanta dediğim gibi
Oldukça da geniş oluyor, yani küçük bir çanta değil. Şimdi arkadaşlar örneğimiz 7'şer tane aralıklarla oluşuyor. Şimdi öncelikle bir tane ortaya koyacağız, biliyorsunuz. Şöyle bir hizalama yapacağım ve sık iğnelerimizi sayacağız arkadaşlar. Hizalama yapıyorum. Şimdi diyorum ki bir tanesini buraya koydum. Mesela buradan sonra 9 tane 9 adet sık iğne sayıyoruz. Neden 9 adet? Şimdi bir tane buraya battık arkadaşlar. Burası, buradan sonra midye battıktan sonra 2 adet sık iğne atlıyorum. Burada ikili trabzanlarımı yaptıktan sonra şimdi göstereceğim. Bu şekilde hesaplarsanız daha kolay bulursunuz. Şimdi ilk önce ortamı buldum. Şuraya battım diyelim. Buradan 2 tane atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyoruz ve bu sık iğne ile birlikte 7 tane sık iğne yapıyoruz. Yani 2 tane midyenin arasında ilk önce 7 adet sık iğne ile başlıyoruz. Şimdi işaretimizi koyduk. Dedik ki burası ortası. Midyemizi buraya konumlandıracağız. Buraya yaptıktan sonra midyeyi 5 adet ikili trabzan yapacağız. Göstereceğim şimdi. Bunu yaptıktan sonra 2 adet sık iğne atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Bu battığımızla birlikte 7 tane daha sık iğne yapıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7. Şimdi şöyle yapayım. 7 tane daha sık iğne yapıyoruz bakın. Yani toplamda 9 adet şu başlangıç, yani midyenizi konumlandırdığınız noktadan itibaren 9 tane sık iğneniz olması gerekiyor. Bakın buraya bunu konumlandırdım ben. Şimdi şöyle ortaladım. Şurada olsun dedim. Burada sayıyorum. 1, şurada konumlandırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkadaşlar ilk midyemi yapacağım. 9 adetten sonra arkadaşlar tığımı doluyorum ve buradan 1, 2 tane atlıyorum. Bakın üçüncünün şurada 1, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncünün tepesine değil dibine. Şöyle bakın. 1, 2, üçüncünün dibine batıyorum buraya. Ve biraz ipimi uzatarak bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Tekrar biraz ipimi uzatarak bir tane daha ikili trabzan. Toplamda aynı noktaya 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Ve beşinciyi yaptım. Bakın. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 5 tane ikili trabzandan sonra arkadaşlar bakın şurada şu yaptığımız değil. Bakın. Şu alttakini saymıyoruz bakın arkadaşlar. Altta kaldı. Şimdi 1, 2 tane sık iğne atlıyoruz. Şöyle üçüncünün üstüne bir sık iğne. Bakın. Şimdi bu sık iğne ile beraber 7 adet sık iğne yapıyoruz. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve yedincisi. Bakın. Şimdi tekrar tığımı doluyorum. Tekrar bakın 1, 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüsü burada bakın. 1, 2'ye atlıyorum. Üçüncüsünün dibine batıyorum. 5 tane ipimizi uzatarak ikili trabzan yapıyoruz. Burada biraz ipinizi uzatmaya dikkat edin. Çünkü midyenin ilk kurulumunda böyle sıkı yaparsanız bu çantanızın dibi toplanır. Çok da gevşek değil ama çok da böyle sıkı değil. Hafif uzatarak. Şimdi 5 tane yaptım arkadaşlar. Sonra tekrar bakın burada 1, 2 tane atlıyorum. Üçünün tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı burada yaptığımız gibi bakın. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncünün tepesine sık iğne yapıyoruz ve onunla birlikte
7 adet sık iğnemiz oluyor. Yani sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aralarında 7 adet sık iğne oluyor ilk örneği kurarken. Şimdi arkadaşlar tığımı doluyorum. Tekrar 1, 2 adet sık iğne atlıyorum. Üçüncünün bakın 1, 2 adet atlıyorum. Üçüncünün tepesine değil dibine batıyorum ve tekrar 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı hafif uzatıyoruz. 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 tanesi örgümüzün ortasına konumlanmış oldu. Bakın. Şimdi tekrar 1, 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Birinci sık iğnemizi yaptık. 7 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğne. Üçüncüsü. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar 7 tane sık iğne yaptık. Bakın burada da çantamızın diğer tabanının ortasına geldik zaten. Tığımı doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Bakın 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncünün dibine arkadaşlar. 1, 2, üçüncünün şöyle dibine batıyorum. Bakın. Dibine batıyorum. Tekrar şöyle bir ikili trabzan. 1, 2, 5 tane de buraya arkadaşlar. 3, 4 ve 5. Bakın bu da tam ortaya geldi zaten şöyle. Tekrar bakın 1, 2 tane sık iğne atlıyorum. Şu dibindeki saymayı unutmayın. Bu yaptığımız değil, onun yanındaki sık iğne. Dikkat edin buna. 1, 2, üçüncüye batıp sık iğnemizi yapıyoruz. 7 adet sık iğne yapacağız. Bununla birlikte arkadaşlar şimdi olayı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bu kenarlarını da bu şekilde dönüyoruz. 7'şer tane sık iğne, bir örnek, 7'şer tane sık iğne, bir örnek şeklinde. Şimdi şuraya gelene kadar yani 8. en sonunda burada 8. midye örneğimizi kuracağız. Şuraya gelince zaten 7. de ben size tekrar bu 8.'den sonra bağlantıyı anlatacağım. Evet arkadaşlar bakın burada 7. midyemi yaptım. Şimdi en son şu başta ölçerek yapmıştık. En son 8. midyem kaldı. Onu kuracağım. Şimdi 7. midyemi de yaptım. Tekrar 7 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın arkadaşlar. Şimdi tığımı doluyorum. 1, 2, bakın 3, evet, üçüncünün dibine batıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle tekrar söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet sık iğnemi yaptım. Tığımı doladım. 1, 2, üçüncü. Şurada üçüncü sık iğnenin dibine batıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatarak aynı noktaya 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Zaten bu belirlediğimiz yere denk geliyor. Çünkü sayılarımız tam olduğu için tam yerine denk gelir arkadaşlar. Hesapladığınız yere denk gelir. Ama denk gelmiyorsa da bir tane iki tane onu hani kaymasında bir problem yok. Hani çok şaşmayacak şekilde. Şimdi 5.'yi de yapıyorum. Burada hesaplamıştık zaten. Şimdi bakın. 1, 2, bakın 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şimdi arkadaşlar bir üst sıraya geçeceğiz. Burada. Bunda nasıl yapıyoruz? Burada 7 olan bakın burada midyelerimiz tamamlandı artık. Artık ikinci sıramıza geçeceğiz. Şöyle elimizle düzeltelim. Yeni başlayan arkadaşlar varsa kağıt ip el ütüsünü çok sever. Mutlaka her sırada ben şöyle yapınca bir düzeltirim. Şimdi arkadaşlar aradaki 7 sık iğne burada 5'e düşüyor. Yani 7 iken 5'e düşecek. Şimdi bir tanesini zaten yaptık. 2, 3, 4,
ve 5. Bakın arkadaşlar, bu arada zaten 2 tane sık iğnemiz kalmış oluyor. Bunu atlıyoruz. Yani 2 taneyi atlıyoruz. Direkt şimdi örneğimizi kuracağız. Şimdi arkadaşlar tığımızı doluyoruz. Evet arkadaşlar, burada sık iğnemizi yaptık. Şimdi şurada belirteçimiz vardı. Bunu artık arkadaşlar, bu ilk yaptığımız, bu 8. midyeden sonra ilk yaptığımız şöyle sık iğnenin dibine batıyoruz. Çünkü artık burası bizim başlangıç noktamız, ikinci midyeye geçiş noktamız oluyor. Şimdi bu sırada 7 tane olan sık iğnemiz 5'e düşecek. Birincisini zaten yapmıştık. 2 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar, burada da görüyorsunuz 2 tane sık iğnemiz kaldı. Bunları atlıyoruz burada. Şimdi tığımı 2 kere doluyorum arkadaşlar. İkinci sıraya geçiyoruz. Şimdi buradaki trabzanlarımızı görüyorsunuz. Şöyle arka tarafından, bakın netlemediyse, trabzanımızın arkasından tığımızı geçiriyoruz. Bakın şöyle arkadan ve burada 3 seferde ipimizden tığımızı çıkarıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte 3 seferde. Tekrar şimdi tığımızı doluyoruz. Şimdi şu aradaki boşluğa batacağız. İki trabzanın arasındaki boşluğa. Buraya da bir adet ikili trabzan. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tığımı tekrar 2 kere doluyorum. Şöyle bakın, trabzanın arkasından tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tığımı doluyorum. Şimdi iki trabzanın arasına batıyorum. Şöyle boşluğa batıyorum. İkili trabzan. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tığımı 2 kez doluyorum. Şöyle trabzanın arkasından doğru giriyorum. İpimi alıyorum. 3 seferde tığımdan çıkartıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. 2 trabzanın arasına batıyorum. İkili trabzan yaparak çıkıyorum. Tığımı tekrar 2 kez, tekrar trabzanın arkasından doğru batıp, bakın önüne geçiriyorum tığımı, ipimi alıyorum. Arkasından batırıp ipimi alıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte 3 seferde çıkıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. 2 trabzanın ortasına batıyorum. 2 adet, pardon, ikili trabzan. Tekrar tığımı 2 kere doluyorum. Son trabzanın arkasından geçerek ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte şeklinde 3 kere de çıkıyorum. Toplamda burada ikili ve üçlü trabzanlardan 9 tane oluyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi arkadaşlar tığımızı dolamıyoruz. Burada biliyorsunuz 7 adet trabzan sık iğnemiz vardı. Bunları da 5'e düşürüyoruz biliyorsunuz bu sırada. Bir tanesini atlıyorum. Bakın sık iğnenin. Şöyle göstereyim. Bir tanesini atlıyorum. İkincinin tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Bu yaptığım sık iğne ile beraber 5 tane sık iğne yapacağım. Bir tane buradan eksiltiyorum. Bir tane buradan. Arada 5 tane oluyor zaten. 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar elimle de her zaman düzeltiyorum. Şimdi ikinci midyeye geçiyoruz. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar tığımı 2 kere doluyorum. Şu trabzanımızın arka kısmından, bakın şöyle arka kısmından giriyorum. İpimi alıyorum. 3 seferde çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Doluyorum. 2 trabzanın arasına batıyorum. İkili trabzan halinde çıkıyorum. Tekrar tığımı 2 kere doluyorum. Trabzanın arkasından doğru giriyorum. Alıyorum ve üçlü trabzan. 3 seferde tığımdan çıkarıyorum yani. Tığımı tekrar doluyorum. 2 trabzan arasına bir ikili trabzan. Tığımı tekrar 2 kere doluyorum. Arkadan doğru giriyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, yani 3 kere de çıkmış oluyorum. Tığımı doluyorum. 2 trabzanın
arasındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Tekrar tığımı 2 kere doluyorum. Trabzanın arkasından giriyorum. Ve şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Sonuncu ikili trabzanımı yapıyorum. Ve tekrar tığımı doluyorum. Şöyle arasından doğru giriyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bu örnek çok uğraştırıcı bir örnek arkadaşlar. Sonuç çok güzel oluyor ama gerçekten çok oyalayıcı bir model. Ve biraz zor açıkçası. Şimdi arkadaşlar tekrar bakın. Bu arada 7 tane sık iğnemiz vardı. 5'e düşüreceğiz demiştik. Bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. Birinci sık iğnem. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğnem. Ve beşinci. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramızda hep bu şekilde ilerleyecek. Şöyle düzelteyim yine. Bakın ikinci sıramızda şöyle elimizde düzeltiyoruz ve mutlaka bu düzeltmeleri yapın. Örnek yani midye modelleriniz güzel dursun. Artık bütün sırada aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Burada işaret belirleyicimizi taktığımız yerde zaten direkt bu tarafta 3. sıraya geçeceğiz. Bütün sırayı tamamlayalım. İşaretleyici nolda görüşelim. Şimdi arkadaşlar ikinci sıramızı tamamladık. Şurada bakın işaretleyicimizin olduğu yani son midye modelimizi de yaptık. Şimdi arkadaşlar artık 3. sıramıza geçeceğiz midyede. Burada da 5 adet olan şuraya bunu aşağı aldım arkadaşlar. Hani yerimiz belirli olsun. Hani kafanız karışmasın diye. Ben artık takmıyorum yaparken çünkü çokça yaptığım için karıştırmıyorum yerini. Ama belirlemek için şöyle alt tarafa takabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane olan sık iğnemizi bu sırada 3'e düşürüyoruz. Bununla aynı şekilde bir tane sık iğne buradan atlıyoruz. Bir tane sık iğne buradan atlıyoruz. Arada zaten 3 tane kalmış oluyor. Şimdi bir tane atladım. Hemen yanına sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Ve üçüncü sık iğnem. Bakın şöyle elimle her zaman olduğu gibi şöyle güzelce düzeltiyorum. Bakın 3 tane beşgen 3'e düştü. Şimdi tığımı doluyorum arkadaşlar 2 kere. Burada mantığımız şu şekilde. Ana trabzanlarımız var. Bakın arkadaşlar başta 5 tane ile başlıyoruz. Sonra bu 5 tanenin üzerine 5 tane olacak şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Aralara da ikişerli trabzanlar yapıyoruz. Bunlar da 4 tane 9 tane trabzan elde etmiştik. Yani burada ana trabzanlarımız 5 tane. Şu an burada büyük trabzanımız var üçlü. Aralarına da ikili trabzan koyuyoruz. Şimdi baştaki bakın şu ana trabzanımız. Bunu tekrar aynı şekilde 2 kere tığımızı doluyoruz. Bu ana trabzanları her zaman altından doğru girip alıyoruz yapıyoruz. Bu midye modelin öne çıkık durmasını sağlıyor. Tekrar 3 seferde çıkıyoruz arkadaşlar. 1. Şimdi tığımı doluyorum. Bakın şurada ikili trabzanım vardı. Hemen burada ikili trabzanın hemen sağına bir tane daha ikili trabzan. Şimdi tığımı doluyorum. Hemen ikili trabzanın soluna. Soluna da boşluğa batıyorum. Tekrar bir tane daha ikili trabzan. Şimdi tığımı 2 kere doluyorum. Çünkü bakın ana trabzana geldik. Üçlü trabzanın tepesindeyiz. Bunu tekrar arkadan batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar ikili trabzanın yanına geldik. Bakın ortadaki sağına bir tane ikili trabzan. Tığımı doluyorum. İkili trabzanın soluna da boşluğa batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi tığımı 2 kere doluyorum. Şöyle üçlü trabzanın tepesine geldim. Arkasından doğru batırıp tekrar bir üçlü trabzan. 1, 2, 3. Tığımı doluyorum. Bakın ikili trabzan var burada. Hemen sağına boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. İkili trabzanın soluna da tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan. Tığımı 2 kere doluyorum. Üçlü trabzanın arkasından dolanıyorum. Üçlü trabzan. 3. Tığımı doluyorum. Hemen bakın şuradaki ikili trabzanın yanına
Bir tane daha ikili trabzan. Tığımı doluyorum. Hemen diğer yanına da boşluğa tekrar bir adet ikili trabzan. Tığımı tekrar 2 kere doluyorum. Son üçlü trabzanımı yapacağım. 3 seferde çıkıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar burada da aynı şekilde 5 tane olan, bakın 1 2 3 4 5 tane olan trabzan sık iğnelerimi 3'e düşürüyorum. Bir tane buradan atacağım, bir tane de buradan. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde şimdi 1 2 ve 3. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle elimle düzeltiyorum. Her bir medium modelini yaptıktan sonra. Evet bakın arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir tane üçlü trabzan, ikili trabzanlarımız var. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. 5 tane olan sık iğnelerimizi burada da 3'e düşürüyoruz. Aynı şekilde hepsine aynı yöntemi uygulayıp sonra 4. sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir midye modelinin son sırasına geldik. Bu sırayı da tamamlayınca midye modelimizin bir tanesi bitmiş olacak. Şimdi arkadaşlar bakın, son şurada trabzanımı yaptım. Şimdi burada 3 adet sık iğne kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu teke düşürüyoruz burada. Bir tane buradan boşluk veriyoruz. Bir tane buradan. Şu ortadakine sık iğne yapıyoruz bir tane. Bakın 1'e düştü. Şimdi burada arkadaşlar son sıra asıl midye yapan olayda. Şimdi burada tersten şöyle sık iğne yapacağız ki bunlar kabartılı dursun. Bakın arkadaşlar burası değil, tam şu üçlü trabzanın yine bakın şu kanadından batıyoruz. Bakın aradan değil. Şu sık iğnenin, yaklaştırayım, sık iğnenin şu arka tarafından içine doğru batıyorsunuz ve yandaki sık iğnenin içinden doğru geçip arka taraftan doğru alıp sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar çıktığımız bakın yerden, yani tığımızın en son çıktığı yerden tekrar batıyoruz. Onun yanındaki sık iğnenin içine geçip arkadan ilmeğimizi alıyoruz ve çıkıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bütün bu sık iğnelerin tepesine aynı işlemi yapıyoruz. Tersten doğru şöyle ilmeklerimizi alıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tersten doğru. Tersten doğru arkadan ipimizi alıyoruz. Arkadan şöyle. Bu işlem biraz zor gelebilir. Burada da elinizi çok fazla gevşek tutmamaya çalışın. Hani araları ayrık ayrık olmasın. Şimdi bütün bu trabzanlarımızın tepesine bu işlemi yapıyoruz. Evet, bütün bakın burada sık iğnelerimin tepesine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada sonuncuyu da yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle gördüğünüz gibi üstü bu şekilde görünüyor ve toplamda bakın bunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane olacak arkadaşlar. Bakın bununla birlikte bu da 13 tane olmasının sebebi şu alttaki sıra trabzanlarımız 13 adet olmuş oluyor. En son sıra bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu sayıyı karıştırmayın. Her sırada bu trabzanlarınızı sayın. Mutlaka arada karıştırmış olabilirsiniz. 5 ile başlıyoruz. Sonra bu 9'a çıkıyor ikinci sırada. Sonra 13'e çıkıyor. Bunların üzerindekilerde bu şu başak modelleri 13 tane olması gerekiyor. Çünkü bir dahaki midye kurulumunda bunların üzerine kuracağımız için midyeleri eksiklik olmasın. Bu sefer eğer eksik olursa midyeleriniz yan durabilir. Şimdi arkadaşlar
Bakın. Şimdi burada 3 adet sık iğnemiz vardı. Bu 3 adet sık iğneyi bakın. 1, 2, 3. Bunu burada da teke düşürüyoruz. Şu ortadakinin üzerine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yandakine geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar bir kere daha göstereyim. Şimdi bakın. Şurada bir tane sık iğne atlıyoruz. Hemen şurada trabzanın tepesine geliyoruz. Arkadan doğru sık iğnenin bakın içine batıyorsunuz. Yandaki sık iğnenin içinden tepesinden doğru geçiyoruz. Ve bir sık iğne. Şimdi tığımızı en son çıkardığımız boşluktan tekrar içeri sokuyoruz. Arkadan doğru. Şöyle bakın arkadaşlar, tığımın geçtiği yeri de göstereyim. Bir tane daha yapıyoruz. Şimdi şurada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Yanlış gördüyseniz tekrar göstereyim. Bakın tığımı böyle aradan sokmuyorum. Dikkat edin. Tığımı şöyle sık iğneden tepesinin arkasından doğru batırıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları da aynı şekilde yapıyoruz. Ve yaptıktan sonra sayı mutlaka 13 adet olması gerekiyor. Bütün böyle sık iğnelerin tepelerine batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramız da böyle oluyor ve midye modelimizi kurmuş oluyoruz. Bir tanesini bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu sıramı bitirdikten sonra ikinci midyeyi kurmaya geçeceğiz. Burada da bu sırayı da öğrendikten sonra zaten midye modelini öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci midyeyi kurmayı öğrendikten sonra hep bu şekilde ilerleyecek. Bakın. Eğer hızlı geliyorsa video yavaşlatabilirsiniz. Videolarda öyle bir özellik var. Bilmeyenleriniz oluyor. Oradan yavaşlatabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi bakın şöyle de elime düzeltiyorum. Tekrar 3 tane yalnız sık iğnem var. Birinci atlıyorum. İkincinin tepesine bir tane sık iğne. Şimdi böyle yayman görmesine bakmayın. İkinci midyeyi kurduğumuzda zaten bu toplanacak. Evet arkadaşlar, şimdi bütün midyelerin tepesine aynı işlemi yapıp şurada en son midyede bitirip yenisine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, son midyemin de üst sırasını gittim. Bakın midyemiz toparlandı. Görüyorsunuz. Şöyle elimle hepsini düzelttim. Zaten yaparken düzeltiyorum ama siz de mutlaka her bir midyeyi yaparken de her sırada düzeltin. Bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar buraya bir belirteç takmıştık biliyorsunuz. Hani son sıramız burada başlangıç yerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar ikinci midyemize geçeceğiz. Şimdi buradan önce bakın bunu yaptım. Burada bir tane sık iğnem kalmıştı. O sık iğnenin bakın şöyle tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar burada midyelerimiz 7 tane midyeden sık iğne yapıyorduk. Biliyorsunuz midyeleri kurarken 7 sık iğne bir midye, 7 sık iğne bir midye model diye. Şimdi bu 7 sık iğneyi burada bu yaptığımız şöyle çıkık duran sık iğnelerin üzerine yapacağız. Burada toplam 13 tane vardı biliyorsunuz. Şimdi 13 taneyi ortalıyoruz. Burada ortasına 7 tane yapacağız. Bu yüzden 3 tane buradan ilmek kaydırma yapıp ilmek kaydırmadan sonra 7 tane sık iğne tekrar buraya geçip ilk midye modelimizi buraya kıracağız. Burayı kurmayacağız. Sakın karıştırmayın. Şimdi arkadaşlar sık iğnemizi yaptık. Şimdi buradan başlıyoruz. Bakın önüne gelen şuradaki boşluktan başlıyoruz. Bir tane ilmek kaydırıyoruz. Şimdi bir tane daha kaydırıyoruz. Ve bir tane daha kaydırıyoruz. Bakın. Şimdi ilk sık iğnemi yapıyorum. Birinci sık iğnem. İkinci. Üçüncü. 4. 5. 6 ve 7.
Bakın arkadaşlar 7 tane sık iğnemizi yaptık. Burada da 3 tane bakın görüyorsunuz sık iğne kalmış olması gerekiyor. 3 buradan eksiltiyoruz başlangıçta. Buraya çıkıyoruz. Bu taraftan da 3 tane kalmış olması gerekiyor. Bu sık iğnelerimi de şöyle hesaplayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar toplamda 5 tane büyük trabzanımız var. Üçlü trabzan bakın. Biri burada, biri burada, biri burada, biri burada, biri burada. Bu 7 sık iğnenin ilki birinci değil, ikinci üçlü trabzanın tepesine denk geliyor. Yedincisi de burada sondan ikinci üçlü trabzanın tepesine geliyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burada kurmuyoruz. Midyemizi burada kuracağız şimdi. Bakın ilk midyemizi burada kuracağız. Bakın. Şimdi tığımı doluyorum. 1, 2, 3 tane sık iğnemi atlıyorum. Şuradaki tek olan sık iğnemin dibine batıyorum. Ve bakın midyemi kuruyorum. Şimdi ipimi uzatıyorum. Bir ikili trabzan aynı baştaki gibi. 2. Şimdi arkadaşlar ikinciyi yaptık. Üçüncü ikili trabzan. Dördüncü ikili trabzan. Ve beşinci ikili trabzanımız. Şimdi arkadaşlar burada da bakın demin yaptığımız gibi 1, 2, 3 adet sık iğneye atlıyoruz. Dördüncünün burada midye modelimizin yaptığımız boşluktan batıyoruz ve bir sık iğne. Toplamda buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz. Zaten bakın yerleri belirgin. Boşluklu boşluklu görünüyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arkadaşlar bakın. Artık midyelerimizi bu şekilde bakın örneklerimizi böyle kuruyoruz. Şimdi bakın şurada başlangıç midyemiz vardı. Midyeler her sırada kayıyor arkadaşlar. Yapım bakın. Burada sonra buradaki ikinci sıradaki ilk midyemiz burada. Şimdi bunun dibine takıyoruz bunu bakın. Sonra bu midye bitince yan tarafa geçeceğiz. Çünkü midyeler her seferinde kurulumu bir yana doğru kayıyor. Yani olduğumuz yerin üstüne midyeyi kurmuyoruz gördüğünüz gibi. Bu sırayı da arkadaşlar aynı şekilde gösterdiğim yöntemle sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şurada bakın birleşim yeri var. Bu birleşim yerine bakın zaten son midyemiz burada. En sonuncuyu da buraya yapacağız. Buradan sonra diğer sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın son burada bakın şuraya almıştık belirticimizi. En son midye modelimizi kurmaya geldik. Bu sonuncusuydu. Hem de bizim başlangıç noktamızda en sonunda bunu yapıyoruz. Şimdi burada da aynı şekilde bakın buradaki sık iğnenin dibine batıyoruz. Ve midyemizi tekrar kuruyoruz. Yani ikili trabzanlar 5 tane uzatarak buraya 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 4 bir tane daha yapıyorum. 5. Şimdi arkadaşlar burada bakın şurada 3 tane iplik yürüterek yukarı çıkmıştık biliyorsunuz. Her midye kurulumunda yani bir üst sıradaki midyeyi kurmaya geçtiğimiz zaman hep bu işlemi yapacağız. Burada gösterdiğim gibi ilk önce 3 tane ilmek atlıyoruz. Sonra bunun tepesine çıkıyoruz. 7 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi aynı başta yaptığımız gibi önce 7 sık iğne ile başlamıştık. Şimdi burası 5'e düşecek arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Burada bakın birinciyi atlıyoruz. Hemen şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemiz vardı. Biliyorsunuz şuradaki 3 tanesi ilmek kaydırma. Buradan tekrar belirtmek isterim. Bunu da karıştırıyorsanız şu şekilde sayın. Bakın arkadaşlar şurada ilk başladığımız 1, 2, 3, 4, 5 tane ana trabzanımız var. Üçlü trabzan bakın bir tanesi bunun tepesine geliyor. En sonuncusu da şu sondan ikincisinin tepesine. Yani ikisi arasında kalıyor bu 7 sık iğne. Şimdi bunu 5'e düşürüyoruz. Buradan bakın birinciyi atlıyoruz. İkincinin tepesine batıyoruz. Birinci sık iğne. 2 3 4 ve 5.
Bakın arkadaşlar, şöyle elimle de her zaman dediğim gibi düzeltin. Şimdi tığımı doluyorum. Aynı şekilde aynı midye kurulumunu burada da yapıyoruz arkadaşlar. Değişik hiçbir şey yok. Aynı uyguladığımız yöntem ve teknikleri, buradaki midyeleri nasıl yaptıysak aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar, dediğim gibi tığımı iki kere Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi tığımı iki kere doluyorum. Midye kurulumu hep aynı. Bu tekrar aynı şekilde buraya geliyoruz. Tığımı iki kere doluyorum. Bakın şu şekilde aynı ilk sefer yaptığımız gibi arkadan doğru geçiriyorum. 1 2 3 seferde çıkıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum ve bir ikili trabzan. Tekrar tığımı iki kere doluyorum. Şöyle arkasından doğru dolaşıyorum ve üçlü trabzan. Tığımı doluyorum. Şöyle trabzanın aradaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Tığımı tekrar doluyorum. Şu aradaki boşluktan arkadan dolanıp üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Trabzanların arasına batıp ikili trabzan. Bakın tığımı doluyorum. Trabzan arkasından doğru geçiyorum. Üçlü trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. Araya batıyorum. İkili trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. Son trabzanımızın arkasından geçip üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve şöyle elimi hemen düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar, burada da aynı burada yaptığımız gibi bir tanesini atlıyorum. 7 tane olan sık iğnenin önde gelen birini atlıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Trabzan sık iğne yapıyorum. Buraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın arkadaşlar, artık hep örneğimiz aynı şekilde kurulacak. Bütün midye modelim yapılışı aynı şekilde midye modellerimizi yapıyoruz. Buradaki sayılar 5'ten 3'e düşecek, 3'ten 1'e düşecek. En sonunda da şu sırayı yapacağız. Dediğim gibi buradakinin aynısı. Sonra son sıradan sonra bir üst sıraya geçmeyi size tekrar göstereceğim ve çantamız bu şekilde yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Siz istediğiniz boya gelene kadar bunu arttırabilirsiniz. Dediğim gibi şu birleştirme sırasını, yani üste çıkma sırasını bir kez daha göstereceğim. Zaten diğer işlemler hep aynı şekilde devam edecek. Ben şimdi midyemi bitireyim. Burada bir üst sıra çıkmayı da göstereceğim size tekrar. Dediğim gibi 6 sıra 5 sıra ne kadar uzunlukta isterseniz o boya gelene kadar çantamızı yükselteceğiz. Evet arkadaşlar, bakın ikinci midyemi de bitirdim. Şimdi bir üst sırayı midyeyi kurmaya başlayacağım. Bunu size tekrar gösteririm ve buradan sonra zaten hep aynı mantıkta ilerliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, burada bakın en son sıramızda yaptık. Şurada sık iğne var. Bunun üstüne tekrar bakın şöyle sık iğne yapıyorum. Ortasına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada midyelerimizi hep böyle ortalara kuruyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdi burada bakın kurmuştuk. Önceden buradaydı. Pardon, buradaydı. Sonra buraya çıktı. Şimdi ilk midyemizi buraya kuracağız. Yani bu şekilde yukarı doğru. Bakın önce buradaydı. Sonra burada. Şimdi burada. Midyemiz hep yan çaprazlama ilerliyor ve hep şu iki midyenin ortasına kuruyoruz. Bunun için de ilk başta bakın arkadaşlar, şurada bir kaydırma yapıyoruz her seferinde. Şimdi bakın 1 2 3 şöyle 3 adet ilmek kaydırma yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın arkadaşlar, 3 adet ilmek kaydırma yaptıktan sonra artık midyelerimizi kurmaya başlayabiliriz. Buradan sonra yine aynı aşağıda gösterdiğim gibi 7 tane sık iğne ile başlıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane sık iğne ile başlıyoruz. Kenarda 3 tane kalacak ve şimdi buradaki ilk midyemi de kuruyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 tane sık iğneyi atlıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın şurada
tekli trabzan sık iğnemin dibine batıyorum. Aynı şekilde ipimi biraz uzatıp ikili trabzan. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan. Tekrar aynı noktaya batıyorum ve ikili trabzan. Böyle 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Aynı. Yani baştan midyemizi bu şekilde kuruyoruz biliyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın buradan da 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye batıp sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ve bakın artık buradaki de işimiz bitti. Bakın arkadaşlar nasıl ilerliyor. Bu artık buraya geçiyoruz. Midye bu şekilde bakın. Arkadaşlar dediğim gibi bakın örneğimiz bu şekilde yan tarafa doğru çapraz şekilde bakın motiflerimizi kuruyoruz. İstediğiniz boya gelene kadar midye modellerimizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. 5 tane 6 tane bu midi boy olduğu için 5 ya da 6 sıra 6 tane midye boy yeterli oluyor. Bundaki değişkenlik de şöyle oluyor. Bazılarımızın ipi benim de bazen oluyor kalın oluyor bazen ince oluyor. Bu da boyunda etki eder arkadaşlar. Siz kendi istediğiniz boya kadar midye modellerini kurabilirsiniz. Şimdi ben de çantamın bakın bu şekilde örümünü yapacağım. En son bitiminde zaten size kaç sıra midye model yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Ben de şimdi öreceğim. İstediğim boya gelene kadar midyelerimi kurup tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben çantamın örümünü bitirdim. Şimdi son bakın şurada ipim var yürüttüm. Son burada ipim nerede hemen bakıyorum. Şurada. Sonuncu bu son sırayı tamamladığımızda yani sıramızın bitiminde şöyle ipimi aldım aşağı doğru şöyle alt taraftan yürüttüm. Şimdi size kaç midye sırası yaptığımı söyleyeceğim ve bu arada ütüledim arkadaşlar içinden. Midye çantayı iç taraftan ütülüyorum, daha güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan kenar yerden başlayarak bakın bir çapraz sayıyoruz çünkü bunu 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra midye ördüm ama bu bazen ipinize göre değişir. İpiniz çok kalınsa mesela 6 sıra olur. Hani ince ise 8 sıra olur. Yani bu aslında sizin çantanızın ne kadar boyda istediğinize bağlı. Hani 6 sıra yaparsınız. Daha küçük isterseniz 6 sıra yapın. Şimdi ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Sap kısmının anlatımına geçmeden önce. Bakın şöyle ağız kısmını ölçüyorum. Bakın arkadaşlar 30 santim. Ve şu en yüksek tepe noktasından şöyle hesaplarsak tabana kadar da 24-25 santim civarında. Şimdi arkadaşlar askısını yapacağız. Bunu ben daha önce de çalıştığım sayfamda var. Ben bunları yaptım. Şimdi bunları anlatacağım. Bunu nasıl yapıldığını da başlangıcında göstereceğim. Uzun as sapı var. Onu da aynı bu şekilde yapıyoruz. Sadece uzun askıyı 90 santim 100 santim yani 1 metreye yakın yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım size. Evet. Şimdi askılarımı şu şekilde bakın şurada lokmalarımız var. Lokma diyorum ben bunlara. Şöyle bakın. Bunlardan 27 tane olacak şekilde yaptım. Bu da yine sizin ne kadar askınızı uzun istiyorsanız sapınızı o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi santim de vereyim size. 26 santim arkadaşlar örmüşüm. Ve örerken de ilk önce yaparken şu başlardan böyle uzunca bir ip bırakıyorum. Bununla iğnemi takıp çantamı birleştireceğim. Şimdi size bunun yapımını göstereceğim. Ayrıca askı kısmını da aynı şekilde yapıyorum. Bunu da askı kısmını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle uzunca bir ip bırakıyorum. Burada hem sapımızın hem askımızın yapımı olduğu için aynı olduğu için burada göstereceğim şimdi. Çift kat ipten çalışıyoruz arkadaşlar bunu ve 4 milim tığla çalışıyorum. Çift kat ipten yaptığım için. Şimdi arkadaşlar tığımı şu şekilde bakın aldım. Az dediğim gibi dikmek için şöyle bir ip bıraktım. Şöyle tığımı buradan tutuyorum. Bakın şu şekilde tığımı çeviriyorum kendi etrafında. Ve şurayı elimle tutarak şöyle bir zincir yapıyorum ve şurası bakın bol. Şimdi aynı şekilde bıraktığımı boşluktan batıyorum. Çıkarıyorum, 2 tane var. Ve ikisini tek seferde çıkartıyorum.
Sonra yan çeviriyorum arkadaşlar. Bakın örgümüz yan. Şuradaki bakın ikili ipimizin içinden geçiyorum. Çıkarttım. Tığımda gördüğünüz gibi 4 tane görünüyor. Aslında 2 tane çift kattan yaptığımız için ikisini tek seferde çekiyoruz. Tekrar döndürüyorum. Şimdi burada 4 tane görünüyor arkadaşlar. Çift kat ipten çalıştığımız için. Bunun dördünü bir aynı anda alıyorum. Ve burada fazla sıkmadan bu işlemleri yaparsanız üst sırada eliniz yorulmaz. Bakın şimdi hepsini aynı anda tekrar bakın şöyle yana çeviriyorum. Tekrar bakın şu 4 tane ipim. Şöyle ipimi alıyorum. Uzatıyorum biraz. Tekrar hepsini aynı anda tekrar çeviriyorum. Yanda 4 tane ilmeğimi alıyorum. Çekiyorum. Tekrar ikisini aynı anda tekrar çeviriyorum. Bu hep bu şekilde ilerliyor. Çok çabuk ilerler ve çok da güzel bir görüntüsü vardır arkadaşlar. Tekrar bakın. Bu şekilde şimdi örgümüz bu şekilde. Bundan bakın şöyle lokmalar oluşuyor. Dediğim gibi askı kısımlarımızı 27 adet yapıyoruz. Bunda askımızın boyuna göre 90 santim 1 metre, bir de çünkü aparatları oluyor ucunda. Ona göre katlama şöyle dikme payında bırakıyorsunuz aparata. Yani 1 metre yeterli oluyor arkadaşlar. Aparatlarla birlikte zaten kıvırma payınızla birlikte aparatları da eklediğinizde yan uç kancaları 1 metreyi geçiyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben şu askılarımı birleştireceğim. Askılarımda bakın şöyle. Ben dış taraftan birleştiriyorum. Siz iç kısımdan da birleşim yapabilirsiniz. Şöyle örgümü ters çevireceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bakın kendinizce çantanızı ortalayın. Şöyle. Şöyle göstereyim. Çantanızı ortaladıktan sonra şöyle göz hizasıyla çantanıza koyun askınızı. Şöyle yapayım, hatta çevireyim. Şimdi ben normalde bunları şöyle tutturuyorum. Siz de bir mandalla tutturabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra şimdi ikisini de aynı yere nereye denk geleceğini ayarladıktan sonra şu bıraktığımız ipleri, yani şu başlangıçta ip bırakıyoruz ya, bunların iğnemizi geçireceğiz ve sabitleyeceğiz çantamıza. Şimdi arkadaşlar bir tanesini göstereceğim. Zaten diğerleri aynı şekilde olacak. Şöyle iğneme geçirdim ipimi. Bakın arkadaşlar. Şimdi çantamın ortasını ben buldum. Bakın şu şekilde. Şöyle ortasını bulduktan sonra iki kısımda aynı şekilde. Ben tabii göz kararı yapıyorum. Çünkü çok sık yaptığım için artık elim terazi gibi oldu. Ama siz hani ilk kez yapıyorsanız şöyle ölçün arkadaşlar. Hani kenarlarına. Ölçün, ona göre mesela mesafe koyun. Mesela bu benim için yeterli. Bak şöyle tutma yeri de var. Şimdi buradan bakın arkadaşlar, bunu buradan, şimdi ipimiz de burada. Şöyle üstünü sarma tekniğiyle yapacağım. Önce şöyle ipimi şuradan alacağım. Şu uç kısmına. Şöyle güzelce bir ucunu toparlayacağım. Bakın şimdi. Bakın bu şekilde koydum. Evet, ortalamamı da yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle ortadan batıyorum. Arka tarafa çıkartıyorum. Tekrar, ve bunu yaparken de çok böyle belirgin olmasın. Yani astarımızı dikeceğiz ama siz gene de astar dikilmeyecek şekilde dikmeye çalışın. Hani temiz bir çalışma olsun. Çünkü bu arkada yaptığınız iş sonra astar dikerken potluk oluşturmasın, bir çıkıntı olmasın arkada. Şimdi arkadaşlar bunu böyle sabitledik. Şimdi kenarına batıyorum. Bakın şöyle arkaya alıyorum. Tekrar bakın şöyle küçük adımlarla arka taraftan tekrar çıkıyorum. Bakın şu şekilde. Şu ipimi de zaten kaybedeceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Şimdi şöyle karşıya.
Şimdi tekrar bakın böyle karşı tarafa batmıyorum. Hemen altından tekrar batıyorum ki ilmek boşluğum çok olmasın. Ve tekrar şöyle karşıya. Tekrar bakın aynı noktanın arkadan hemen bir dibinden çıkıyorum yan tarafından. Tekrar şöyle karşıya. Bunu sarar gibi şöyle etrafını bunu kapatacak, saracak şekilde böyle bu şekilde bakın arkadaşlar iğneyle sapı kapatıyorum. Ben böyle bir yöntem yapıyorum. Siz daha farklı bir yöntemde yapabilirsiniz tabii. Size kalmış. İçine de dikebilirsiniz mesela askıyı. Öyle yapan da var iç kısmına. Ama ben böyle daha çok beğendiğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu şekilde üstünü kapatarak askılarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde ve diğer kulplarını takıp bitireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi başka hiçbir işlem yok. Buraları da yandık kulplarını da dikiyoruz. İçine astar dikiyoruz arkadaşlar. Astardan sonra da zaten yan aparatlarımız var. Bu şekilde çantamızı bitirmiş olacağız. Ben de şimdi bu askılarımı dikeceğim. Askıların bitmiş haliyle size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çantamın askı kısmını bitireceğim. Bir tarafını yaptım. Diğer kısmını da sizinle birlikte göstereceğim. Ben burada dediğim gibi askı kısmı tamamen size kalmış uzunluğu. Burada ben genelde yaptığım sabit bir ölçü var. Ona göre yapıyorum. Çantanızın boyunu da kendi hani taktığınız zaman aşağı sarkmayacak şekilde, yani çantanın da bir kendi uzunluğu var. Çünkü bakın askıyla beraber ölçeceksiniz. Şöyle askıyla beraber ölçüyorsunuz. Bakın burada son uca geldim. Böyle askı ile beraber yaptığımda 1 metre falan gelecek. Şimdi burada 1 metre 100 geliyor mu? Bunu kıvıracağım. Ucuna da tabii askı yapacağım. Askının da bir hani uzunluğu var. Hani ona göre kendi boyunuza göre bu askıyı uzaltıp kısaltabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şu aparatım var. Bunu şöyle ip bırakıyoruz ya yaparken. Önce iğnemi şuradan geçiriyorum. Sonra bakın şöyle aparatımdan ucunu geçiriyorum. Şimdi öbür tarafta bıraktığım kadar şöyle bakın. Şöyle bir kıvırma payımız oluyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunu böyle güzel dikkatli bir şekilde dikeceğiz. Şöyle ayarlıyorum. Şimdi şunu da şöyle arayı gizleyeceğim. Bakın. Çanta da öyle çok küçük bir çanta olmadığı için, yani çanta boyunu hesaba katın arkadaşlar. Yani çantada aşağı sarkacağı için yana çok uzun bir sap yapmayın. Yani ben tavsiye. Hani çantanın kendi bir ağırlığı da var. Çünkü uzunluğu da var. Onu da göz önüne bulundurursanız. Biraz daha kısa bir sap yapın. Çantayla birlikte zaten uzayacak aşağı doğru. Şimdi arkadaşlar bakın iğnemi şöyle geçirdim. Arka taraftan da şöyle kenar yerlerinden güzelce gelişigüzel sabitleyeceğim. Ama tabii bunu karman çorman yapmıyoruz. Bu da önemli. Şöyle hizalı bir şekilde her zaman hizalı bir şekilde buradan iplerimizi geçireceğiz. Şimdi bir tane daha şöyle yapıyorum. Şöyle orta kısmından doğru iğnemi çıkartıyorum ki sağlam olsun. Sadece böyle etrafına çevirmiyoruz. Arasından da geçiriyoruz ki sağlam dursun askımız. Şimdi böyle arkadan çıkarttık. Şimdi dolayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle güzelce üst üste çok bilmeyecek şekilde şöyle doluyorum. Bakın bu kadar. Şimdi ipimi şöyle sabitleyeceğim tekrar. Şöyle bakın buradan elimi sıkıca şuradan bir yerden ipimi şöyle sabitliyorum. Elimle de düzeltiyorum her zaman olduğu gibi. Her zaman kontrollü ve düzgün iş yapmak için sürekli düzeltin arkadaşlar. Çünkü kağıt ip nasıl bırakırsanız öyle kalıyor. Bunda el ütüsü dediğimiz, yani el düzeltmesi dediğimiz işlem çok önemli. Şimdi bu şekilde
ipimi işte görünmeyecek yerlerden geçirip sabitleyeceğim arkadaşlar. Böyle üst üste falan değil. Hani nasıl daha iyi olur, hani görüntü kirliliği oluşmayacak şekilde şöyle ipimi bir sağdan bir soldan çıkarıyorum. Bakın. Görüyorsunuz. Şöyle şimdi ipimi gizleyip yürütüp keseceğim. Şimdi artık şuradan ipimi aşağı alıyorum. Bakın hemen de ipinizi kesmeyin. Bu her örgüde, her şeyde geçerlidir. Bakın şimdi ipimi şöyle şuradan aşağı alacağım. Bakın şöyle ipin geldiği yöne doğru, bakın şöyle ipimi, bakın şöyle geliyor. Şuradan bir aşağı yürütüyorum. Şimdi ip ne tarafa gidiyor? Şuradan tekrar çıkartıyorum. Bakın ip böyle aşağı gidiyor. Buradan çıkartıyorum. Yani görünmeyecek şekilde. Buradan çıkartıyorum. Bayağı yürütmüş oluyorum. Yani bu da sağlamlık sağlıyor. Bakın. Şimdi keseceğim şöyle kenara alıp. Şöyle. Bakın. Buradan keseceğim arkadaşlar. Evet. Askımız da hazır oldu. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunun da ölçüsünü vereyim. Bakın bitmiş haline. Bu arada tabi bunu böyle elinizde biraz esnetin. İşlerken ben öyle yapıyorum. Esnetiyorum, öyle örüyorum. Hani bir de esneme payı da onunla birlikte. Bakın kancanın ağzından doğru ölçüyorum. Çünkü bu da bir mesafe belirliyor. Bakın 106-107 santim geliyor yani. Kancayla 105,5-106 pardon. Yani bu şekilde yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar çantamızın bitmiş hali burada. Şimdi astarlayacağım bunu. Şimdi öncesi biraz yükselteyim. Şöyle. Bakın. Şimdi astarlayacağım. Şimdi astar dikimini gösteremeyeceğim ama mantığını anlatacağım. Bakın çantamız bitti. Askılarını falan diktiğim gayet güzel, muntazam oldu. Şimdi arkadaşlar bakın askımız, astarımız bu şekilde. Bu cep. Bakın cebi kestim. Daha dikmedim. Bu da astarımızın bakın boyutu şu şekilde. Çantamı koyuyorum. Bu bir de çift kat arkadaşlar. Şöyle altı bütün. Şurası bütün. Bütün olmayabilir. Fark etmez. Elinizde böyle kumaşınız varsa. Bakın şöyle şu şekilde koyuyorum. Bu alt kısmı şu çantanın yarısına gelecek arkadaşlar. Yarım taban. Tamam. Bunu böyle şu şekilde ayarlıyoruz. Üst kısmından da şöyle 2 parmak boşluk bırakıyorum. Zaten kıvrılıyor. Biraz da içeride kalıyor biliyorsunuz. Taşıracak şekilde. Yanlardan da şöyle bakın. Şöyle hesaplayın. Hani şöyle direkt dibinden kesmeyin. Şu yan biliyorsunuz hacmini göz önünde bulundurun. Tahminen bakın şöyle 3 parmak 2,5 3 parmak kadar iki tarafından da boşluk bırakıyorum. Önce cebi dikiyorum arkadaşlar. İç kısmına cebi monte ettikten sonra yan kısımlarını dikiyorum. Ondan sonra yan kısımlarını diktikten sonra çantamın içini ölçüyorum. Eğer tam oturuyorsa ağız kısmını ondan sonra dikiyorum. Sonra da şöyle uç kısımlarını kıvırıp biliyorsunuz şöyle kıvırıp dikiyorum ve altta taban kare formunu veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Çantam bu şekilde oldu. Yan kenarlarını arkadaşlar aparatlarım olacak. Şöyle askı diktikten sonra astarını birleştirdikten sonra şurada aparatlarım var askı için. Bu kadar arkadaşlar. Bitmiş halinde sayfamın sonuna bırakırım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar çantamın bitmiş haliyle karşınızdayım. Bakın şöyle bir charm yaptım bu sefer. Bunun yapımında açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Şöyle 2 tane aparatım var. Bakın yanlara koydum. Bu charm'ın böyle nasıl bakın kalp yapımı da videolarımın arasında ekli. Onu da ekleyeceğim arkadaşlar. Bunun yapım videosunu da açıklamalara bırakacağım. Oradan detaylı inceleyebilirsiniz. Bakın şöyle çantamızın içi. Bu mıknatısları nasıl bu şekilde yaptığımda onu da detaylı olarak videolar kısmında var. Onu da eklerim arkadaşlar. Açıklama kısmından o videoyu da ulaşabilirsiniz. Şöyle askımız var biliyorsunuz. İstenilen ölçüye göre ayarlandı. Ve şu şekilde cepli bir astarım var. Gördüğünüz gibi.
Oldukça güzel ve kullanışlı bir model bu. Bu boyda. Bu boyda ben bu arada yaptım. Başka sayfada hiç bu boy yok. Bunu da sizler için çekimini gerçekleştirdim arkadaşlar. Umarım beğenerek izlersiniz. Beğenerek, beğeni butonuna basarak, ücretsiz abone olarak bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar.